Ah faiz, vah faiz, sen neymişsin sen? Nas mı, niyaz mı? İcraatın içinden diyebileceğimiz bir icraat var mı, yok mu? Bugünkü videonun konusu faiz. Face. I believe, Mr. President, these years can bring unmatched prosperity that will raise living standards for Americans from all walks of life. And the Fed has something to do with it. Our mandate at the Fed is to promote price stability and maximum employment. When we pursue those aims with wisdom and clarity, independence and resolve, inflation can be lower, growth stronger, real take-home pay higher. Faiz denince dünyanın aklına Fed ve onun başkanı geldiği için bugünkü videoda bizim konumuzda Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh. Yeni başkan 3,5 aylık taze başkan. O sebeple icraatın içinden dedim. To fulfill this mission, I will lead a reform-oriented Federal Reserve, learning from past successes and mistakes both. Aslında konu Kevin Warsh mu, faiz oranları mı, yoksa faizin tek bir bürokrat tarafından yönetilip yönetilemeyeceği, tek bir kurumun açıklamalarıyla faizin gerçekten yönetilip yönetilemeyeceği mi? Hadi gelin birlikte karar verelim. For what free people can achieve when they have the chance. And while I'm not naive about the challenges we face, I believe, Mr. President, these years can bring unmatched prosperity that will raise living standards for Americans from all walks of life. And the Fed has something to do with it. Kevin Warsh göreve geldikten hemen sonra bir video çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz. Bu videoda Kevin Warsh'un özgeçmişinden ve bir bürokrat olarak niteliklerinden bahsetmiştim. Mr. Warsh özel sektör kökenli. Şirket satın almaları ve birleşmelerde tecrübeli. Yani büyük şirketler dünyasından geliyor. Tamam gelsin, ne sakıncası var? Olabilir. Özel sektörde pek çok kıymetli, deneyimli insan var. Peki bu vizyon bir merkez bankasının başına oturması gereken bürokratla uyumlu mu değil mi? Bu iki yaklaşımın önceliklendirmeleri, stratejisi ve makro para politikasını yönlendirmedeki hedefleri birbiriyle uyumlu olabilir mi? Bunlara birinci videoda yer vermiştim. Peki Amerikan halkı her biri seçim yapma hakkına sahip olsa Fed'in başına kimin geçeceğiyle ilgili kendi merkez bankalarını yönetecek başkanın nasıl niteliklere sahip olmasını isterdi ve Kevin Warsh benzeri bir profil seçer miydi? Bunu da Amerikan halkına sormak gerekiyor. Bir diğer çok önemli soru da şu ki, gerçekten vatandaşların her biri Amerika'da ya da başka bir ülkede Merkez Bankası Başkanı'na kadar bürokratların ne yapması gerektiği konusunda yeterince hassasiyet ve duyarlılığa sahip mi? Veya yeterince bilince sahip mi? Ne beklemeleri ve ne istemeleri gerektiği konusunda bir fikir sahibi mi? Hayat veya karma, Mr. Warsh, bugünün dünyasında bizim bildiğimiz dünyada doğmasaydı, başka bir evrende, paralel evrende fakat her şeyin olması gerektiği gibi işlediği, kurumların özüne sadık kaldığı, rasyonel kararların olduğu bir evrende doğsaydı, Merkez Bankası'nın başına geçebilir miydi? Veya Merkez Bankası'nın başına geçseydi, bugün aldığı kararların aynısını alır ve aynı politikaları yürütür müydü? Bu bilinmez. Şimdi bilinmezleri bir tarafa bırakalım ve göreve geleli sadece 3,5 ay olan taze başkan, Fed'in taze başkanı Kevin Warsh bu sürede neler yapmış? Bir bakalım. Hadi icraatın içinden yapalım. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Fakat konu dolar olunca, dünya borç stoğunun çok büyük bir kısmı dolar üzerinden olunca, Fed'in başına oturan kişinin de doların kaderini belirlediğine dair bir tevatür olunca, Fed'in başkanının neler söylediği önemli oluyor. Malum bir kişi bir koltuğa oturduğunda kendinden öncekini becerememiş demek global bir adettir. Kevin Warsh da kendinden önceki Fed başkanının çok konuştuğuna karar vermiş, açıklamaları çok sınırlı seviyede yapıyor. Tabii bunun arkasındaki gerçek sebep şahin ve karizmatik bir duruş sergilemek mi? Yoksa az konuşayım başım derde girmesin demenin bilgeliği mi?
Onu Kevin Bey'e sormak gerek. Bir bakalım 3,5 aylık görev süresinin sonunda Kevin Walsh kaç kere yazılı veya sözlü açıklama yapmış? 22 Mayıs 2026'daki resmi yemin töreninden sonra Kevin Walsh'un yaptığı açıklama sayısı sadece 5. Faiz kararları ile ilgili toplantıların sayısını azaltmış. Ağustos'ta ise hiç toplantı planlanmamış. Yaklaşan geleneksel Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumunda ne olacağını ise merakla bekliyoruz. Tabii bu arada kulis dedikoduları var. Mr. Walsh basına ya da parlamentoya çok fazla konuşmayı tercih etmese de Amerikan başkanıyla kayıt dışı gizli görüşmeler yaptığına dair kongrede de bir takım eleştiriler aldığı ile ilgili dedikodular mevcut. Bağımsızlık iddialarıyla göreve gelen ve getirilen bir Merkez Bankası Başkanı için çok doğru bir duruş mu? Bunu da Mr. Walsh'a bırakmak gerek. Diğer yandan otokrasi döneminden geçen dünyamızda böyle bir şey yapıyor olsa bile Mr. Walsh'un bu davranışı bizi şaşırttı mı? Evet de şaşırtmadı. Kendisinin elinde mi, değil mi? Onu da bilemiyorum. Yani belki de mecbur kalıyordur. Onu da kendisine çok fazla suçlamamak lazım sanki. Dünyanın otokrasi günlerinden geçtiği şu dönemde tek bir bürokratın bir Merkez Bankası Başkanı'nın Don Quixote gibi tek başına böyle bir sistemle savaşmasını beklemek ne kadar sağlıklı olur? O eski usul, şövalye ruhlu, her şeyin doğrusunu yapmayı hedefleyen bürokratlardan çok fazla kalmadı. Görev bilinci ise sizlere ömür. Az sayıda konuşmuş olsa da sonuçta Kevin Walsh 5 defa açıklama yapmış. 3,5 ay için, 3,5 aylık bir süre için aslında çok da kötü değil belki de. Bakalım bu konuşmalar esnasında ne tip beyanatlarda bulmuş ki bu beyanatların bir tanesini direkt kendi kongrelerine yaptığı bir açıklamada kongreye verdiği raporlamada yapıyor. Bakalım 3,5 ayda Mr. Walsh neler söylemiş. Kevin Walsh'un az konuşma politikası ile ilgili kendisinin yaklaşımı da şu. Kevin Walsh diyor ki ben piyasanın kararlarını etkilemek istemiyorum. Piyasa kendi kararlarını alsın, onu özgür iradesine bırakalım. Teorik olarak güzel ama bu az konuşma stratejisi az ve yetersiz bilgilendirme ile arada ki bu ince çizgide nerede duracak bunu da zaman gösterecektir. 22 Mayıs'ta görevi devraldığında yemin töreninde aslında verilen mesaj şuydu. Bağımsız Merkez Bankası, şahin duruş, kuvvetli ve kuvvetli bir Merkez Bankası Başkanı ve güveni tazeleme. Tabii bu 3,5 aylık sürede en azından Kevin Walsh'un az konuşma sözünü tuttuğunu, bu anlamda bir istikrar sergilediğini de söyleyebiliriz. Şunu da unutmamak gerek, sahnedeki simalar değişebilir ama devletlerde, her devlette bir devlet politikası vardır. Tek bir bürokratın bu devlet politikasını çiğnemesi çok mümkün değil. Kevin Walsh da aslında çok büyük bir ihtimalle kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Faizle ilgili Mr. Walsh şahin duruş, kuvvetli bir profil olarak evet biz faiz artırabiliriz, artıracağız, gerekirse artırırız mesajlarını değişik zamanlarda verdi. Az konuşsa bile bu mesajı verdi. Diğer yandan faizi sabit tutmakta oldukça kararlı. Faiz hala sabit. Amerika Birleşik Devletleri'nde sabit tutuluyor, yaklaşım bu. Ağustos ayında da bahsettiğim gibi aslında bir toplantı planlamadı. Bu anlamda eylemleriyle söylemleri arasında bir tutarsızlık olduğu söylenebilir. Çünkü söylemlerinde oldukça evet biz faiz artırabiliriz üslubu sergilense bile bunu eyleme geçirmiyor. Ya da şöyle söyleyelim, eylemsizliği tercih ediyor. İşsizlikle ilgili ise Kevin Walsh'un yaklaşımı şu, evet işsizlik vardır diyor. Peki güzel işsizlik vardır diyor ama bu işsizlikle mücadele etmek için en azından kendi elindeki enstrümanlarla herhangi bir faaliyette bulunuyor mu diye baktığınızda ise Walsh'un eylemsizlik politikası karşınıza çıkıyor. Diğer yandan şunu da söylemek gerek, faizin ne olduğu ya da ne olması gerektiği oldukça makro, pek çok kararın, uygulamanın ve politikanın sadece iç değil, iç politikalarla birlikte dış makroekonomik etkilerinin de bir sonucudur. Dolayısıyla sadece bir Merkez Bankası Başkanı'nın faizi artırdık ya da azalttık ya da sabit tuttuk demesinin doları kurtarmayacağı ya da dünya faizini kurtarmayacağı ya da dünyadaki faiz politikalarının tam olarak doğru işleyip işlemeyeceğini sağlamayacağını da belirtmek gerek. Burada pek çok makro denge işler. Kevin Walsh'un elindeki ise sadece kendi Merkez Bankası para politikası araçları olacaktır. Şu da bir gerçek. Mr. Walsh Amerikan dış borçlanma kararlarını almıyor, Amerikan maliyesini yönetmiyor. Aynı zamanda savaş gibi ya da Amerika'nın diğer devletlerle ilişkileri gibi dış politik kararları almıyor. İşsizlik oranlarını Mr. Walsh açıklamıyor.
Dolayısıyla Mr. Walsh'un tek bir sihirli dokunuşla bütün bu sorunları çözmesini ya da faiz kararlarıyla dünyayı kurtarmasını veya doları kurtarmasını beklemek hem Amerikan halkı için bir hayal ve ütopik bir kavram olacaktır, hem de dünya için de öyle olacaktır. Fiyat istikrarı, enflasyonun kontrol altına alınması, işsizliğe çözüm bulunması pek çok makroekonomik politikanın ve kararın bir birleşimidir. Dolayısıyla sadece Merkez Bankası enstrümanları, para politikası kararlarının elinde tutan bir bürokratın tüm bu sorunlara çözüm bulmasını beklememek gerekir. Mr. Walsh'a da haksızlık yapmamak gerekir. Bu açıdan aslında neden az konuşmayı seçtiğini anlamamak da mümkün değil. Peki elindekilerle ne yapabilir? Enflasyonu işsizliği kabul eden Mr. Walsh, enflasyonla ilgili ne yapmış diye bir bakalım. Mr. Walsh kendi bünyelerinde enflasyon çalışma gruplarında enflasyonun nasıl hesaplandığıyla ilgili havuzlar üzerinde çalışacağını söylemiş. Peki bu havuzlar üzerine nasıl çalışmış diye baktığınızda ise şunu görüyorsunuz. Mr. Walsh diyor ki jeopolitik dalgalanmalardan dolayı oluşan ani iniş ve çıkışları havuza katmıyoruz. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Gıda ya da benzin gibi direkt olarak sokaktaki insanı, hayatı etkileyen ve aslında enflasyonu insanlara hissettiren unsurlardaki ani, mesela Hürmüz Savaşı gibi sebeplerle oluşan ani iniş ve çıkışları enflasyonun hesaplandığı havuzlara bu verileri dahil etmeyeceğim diyor. Bu durumda Mr. Walsh'un samimiyetini de sorgulamak lazım. Eğer bu verileri, yani örneğin et fiyatlarını, gıda fiyatlarını, benzin fiyatlarını, sokaktaki insanın yaşamını gerçekten pahalılaştıran şeyleri enflasyon hesaplama veri havuzlarına dahil etmezse gerçek enflasyonu nasıl kabul etmiş olacak? Bu politikada bizlere tanıdık gelmiştir diye düşünüyorum. Enflasyon hedefini kendi meclislerinde %2 olarak açıklamış. Güzel. Tamam, peki bu enflasyon hedefini %2 olarak açıklıyor da acaba bu %2 kendilerince planlanmış bir havuzdan çıkacak hesaplamanın mı sonucu olacak? Gerçekten sokakta hissedilen enflasyonun %2'ye çekilmesi hedef mi olacak? Birkaç ay sonra Temsilciler Meclisi'nin önüne çıkıp evet biz %2 hedefi tutturduk derse o meclisin üyeleri bu söyleme inanacak mı? Bir de işsizlik meselesi var. Fed Başkanı demiş ki evet işsizlik var, bunu kabul ediyorum. İyi, güzel, en azından kabul etmesi iyi bir şey, bir adım. En azından toplumu rasyoneliteye götürebilecek ya da karar verici kamu organlarını rasyoneliteye götürebilecek bir adım. Güzel. Peki Fed Başkanı işsizliği hangi rakamlara göre var ya da yok diyor. Amerika'da işsizlik rakamlarını kim açıklıyor? ABD'de tarım dışı istihdam rakamları hakkında, yani onların işsizlik var ya da yok dediği, üzerine konuştuğu rakamlar hakkında Haziran ayında yayınlanan rakamlar hakkında konuşmuştum. Yine kanalda ilgili videoyu bulabilirsiniz. Haziran ayındaki durum şöyleydi. Amerikan halkı diyor ki evet işsizlik var. Çalışma Bakanlığı da diyor ki, çünkü bu verileri onların Çalışma Bakanlığı açıklıyor. Çalışma Bakanlığı diyor ki yok, işsizlik aslında azaldı, Amerikan ekonomisi güçlendi. Amerikan halkı diyor ki sizin artış diye gördüğünüz rakamlar aslında ikinci işlerde çalışan, çünkü normal tek bir işten edindiği gelir kendisine yetmeyen ve ek iş bulmak zorunda kalan insanların istihdamıdır. Amerikan Çalışma Bakanlığı diyor ki yok, hayır, biz işsizliği düzeltiyoruz. Amerikan Çalışma Bakanlığı diyor ki yok, işsizlik verileri de olumlu yönde gelişme var. İşsizlik azalıyor. Amerikan ekonomisi büyüyor. Temmuz ve Ağustos'ta ne olmuş diye baktığınızda ise yani biraz Temmuz'da bir işsizlik olduğunu hafiften kabul etmişler. Ağustos'ta da demişler ki ya ama biz yine düzeliyoruz, iyiye doğru bir toparlanma var. Peki Kevin Walsh işsizliğin olduğunu ya da olmadığını nasıl kabul edecek veya reddedecek? Kevin Walsh'ın elindeki istatistik rakamlar Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar. Dolayısıyla Kevin Walsh işsizlik var derken ya da yok derken Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre konuşuyor. Yani Çalışma Bakanlığı derse ki işsizlik azaldı, Kevin Walsh diyecek ki evet işsizlik azaldı. Bu durumda bağımsız olması beklenen ve gereken, çünkü rasyonel karar alması gereken Merkez Bankası Başkanı işsizliğin olup olmadığına nasıl karar verecek ve politikalarını, işsizlikle ilgili politikalarını yapabiliyorsa, elindeki enstrümanlarla bir şey yapabiliyorsa bu politikaları neye göre belirleyecek? Dolayısıyla bu 3,5 aya baktığınızda şunu görüyorsunuz. Evet, Kevin Walsh güven tazelemeye çalışıyor. Bir duruş ortaya koymaya çalışıyor. Kendi yapabileceklerini kendince yapmaya çalışıyor. En azından sükutta istikrar sağlıyor. Fakat az konuşması yapabileceklerinin kısıtlı olmasından mı? Yoksa gerçekten manipülatif şeylere girmek istememesinden mi? Yoksa kendisinin de aslında durumun vehametinin farkında olmasından mı? Bu bilinmez. Bunu Kevin Walsh'u daha yakından tanıyan onun çalışma arkadaşları bilebilirler. Fakat nihayetinde Kevin Walsh faizlerle ilgili aslında alması gereken kararları almıyor ve geciktiriyor.
Diğer yandan Kevin Warsh'u bunun için suçlayabilir miyiz diye baktığımızdaysa bir Merkez Bankası Başkanı'nın kamu maliyesini yönetmediğini, borçlanma kararlarını almadığını, dış politikayı ya da dış ekonomik ilişkileri belirlemediğini, işsizlikle ilgili tedbirleri almadığını, dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın yapabileceklerinin sınırlı olduğunu, Kevin Warsh'un geçmişten gelen ciddi bir dış borç stoğu aldığını ve doların dünyadaki durumundan Kevin Warsh'un sorumlu olmadığını ve sadece onun eylemleriyle doların kurtarılamayacağını ve faiz kararlarının ise aslında onun eylemleriyle değil, global olarak sistemin sonuçlarına göre verilmesi gerektiğini unutmamak gerekir. Burada aslında sorulması gereken en temel soru şu: faiz nedir? Faiz kararı gerçekten neye göre alınmalıdır? Bunu da 3. videoya bırakalım. Peki videoyu kapatırken sizlere sormak istedim. Kevin Warsh'un politikalarını nasıl buluyorsunuz? Ya da Kevin Warsh'un doları kurtarabileceğini düşünüyor musunuz?